Burç TV takipçileri tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi sizler için ikili bir fal kapattım. Bir niyet için tutmuş olabilirsiniz ya da bir başkasının niyeti için de olabilir. Birini kendiniz için, birini sevdiğiniz biri için de tutmuş olabilirsiniz. Eşiniz, çocuğunuz olabilir, başka bir niyet için olabilir. Şimdi ben öncelikle bu fincandan, bu objeli olandan başlamak istiyorum. Diğerini şöyle çekelim. Bakalım bu objeli olan fincanı tutan sevgili Burç TV takipçilerine neler bekliyor, neler olacak bu ay için özellikle dedik. Evet, şöyle açtım falanızı. Hep birlikte bakalım. Böyle çok stresli, sıkıntılı bir insanın sürekli sizin üzerinize geldiğini gördüm. Sizi çok bunaltan bir insan var hayatınızda. Böyle eli kolu her yerden gözükebiliyor. Her yerden size yetişebiliyor. Siz kaçmaya gitmeye çalıştıkça sanki böyle kolunu uzatmaya çalışıyor size. Yani bir insanla yaşadığınız bir problem, bir sıkıntı var. Sürekli size hükümdarlık yapmaya çalışıp böyle sizi kontrol etmeye çalışan bir insan. Kaçmaya çalışıyorsunuz bu insandan. Size aranızda bu insan sanki daha önce böyle değilmiş de aranıza bir sanki bir kara kedi gibi bir insan girmiş. Bundan sonra böyle hayatınız biraz çalkantılı olmuş. Yani böyle bir gelgitler yaşanmış, sorunlar, problemler olmuş. Ama siz bu insandan uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. Onun için de niyet etmişsiniz. Kurtulmaya çalıştığınız bir insan var hayatınızda. Size zarar veren bir insan, maddi ve manevi zarar vermiş bir insan. O kadar basamaklar var ki, o kadar yukarı çıkıyorsunuz ki kaçmaya çalıştıkça ne kadar zirvede olduğunuzu göreceksiniz. Bütün karanlığın arkasından aydınlığa çıktığınızı göreceksiniz. Fakat biraz zaman gerektirecek. Hemen her şey bir anda olmayacak. Bir sonsuzluğa geçeceksiniz. Yani sonsuz olan bir hayata, iyi olan bir hayata, istemiş olduğunuz bir hayata geçeceksiniz. Sanki böyle birçok şeyi üst üste biriktirmişsiniz. Yıkılmamak için, devrilmemek için kendinizi zor tutuyorsunuz. Size yaşattığı bir sürü kötülükler, ailenizde öyle, çevrenizde öyle. Yani bir insanın, bir kötünün bir sürü insana zararı olurmuş derler. Aynı onun gibi zararı, sıkıntısı, dertleriyle böyle sizi, çevrenizi bunaltmış bir insan gözüküyor. Ve dediğim gibi kaçtıkça ne kadar çok yükseğe çıktığınızı göreceksiniz, kurtulacaksınız. Bir anlamda ağzını açmış, sanki sizin ağzınızdan laf almaya çalışan da bir insan var. Bu insandan uzak durmaya çalışın. Çünkü sanki sizden aldığı, söylediğiniz sözleri, lafları o kişiye taşıyor. Yani aranızda sürekli biri gel git yaşayan bir kişi var, bir insan var. Çok boşluktasınız, çok sallantıda duruyorsunuz ama güç verecek olan bir şey yaşayacaksınız, bir olay yaşayacaksınız ve güçleneceksiniz. Yani yıkılmamanız gerektiğini, başkaları için değil kendiniz için bu hayatı yaşamanız gerektiğini anlayacaksınız. Dik durmaya çalışacaksınız. Birçok aydınlık olacak ama dediğim gibi bu hemen olmuyor. Hemen yani rahata kavuşamayacaksınız. Bir zaman dilimi var. Biraz bekleme süresi var, biraz mücadele var ama bir insanın size çok dua ettiğini görüyorum. Çok hakkınızda bütün hayırlısını dileyen bir insan var. Boş da değilsiniz, yalnız değilsiniz. Sadece kendinizi yalnız ve kötü hissettiğiniz bir zaman, bir kötü bir durumdasınız şu an. Ama kurtulacaksınız. Hiç üzülmeyin. Bu sıkıntıdan, bu böyle bir insandan kopuyorsunuz ve apayrı bir dünyaya geçeceksiniz. Apayrı bir yaşama, yola geçeceksiniz. Ve insanlara olan güveniniz yıkıldığı için çok sorgulayarak insanlara yaklaşacaksınız. Ben şimdi tabağınızı yorumlamak istiyorum. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet. Evet. Şöyle bakalım. Sanki hani bir elmanın iki yarısı gibiyken bir elmanın bir yarısı gitmiş. Yani bir parçalanmış bir hayat, kopmuş bir hayat, içinizden kopmuş bir kişi çıktı yine. İlişkiyle alakalı bu durum. Fakat siz dediğim gibi bir yol çiziyorsunuz ve bu yolda ilerleyeceksiniz, bu yolda devam edeceksiniz. İki insan her zaman arkanızda, kalben bir kalp var, kalben her türlü yanınızda, destekte bulunan iki kişi var hayatınızda.
Sanki burada H harfi var. Bir H harfi olan, isminde H harfi olan bir kişiden ummadık anda güzel bir haber, güzel bir olay yaşayacaksınız. Sizi sevindirecek bir kişi bu. Dediğim gibi birçok şeyi içinizde yaşamışsınız. Bu zorlukları, sıkıntıları, bazı şeyleri çevrenize çok belli ettirmemeye çalışmışsınız ama şu an kendinizi hani yaşıyorsunuz ama bir ölü gibi hissediyorsunuz. Hani bir insan ölür böyle yatar, aynı onun gibi ölmüş, sadece nefes aldığınızı hissedebiliyorsunuz. Ölü gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bu durumda aşmanız için iki kişi size kol kanat geriyor ve bir aydınlığa geçiş olacak. Evet, bir yaranız kopmuş gitmiş ama sadece ölümden ötesine çare yok, biliyorsunuz. Hayatınızda geri kaldığı yerden devam edeceksiniz ve inanın birçok insanda sizin destekçiniz olacak. Bu konuda hiç yılmayın. Kalben sizinle olan insanlar da var. Ne kadar uzakta olsalar da size desteklerini esirgemeyecek olan kişiler var hayatınızda. Bu anlamda şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Ve aydınlık var, ışık var, aydınlık var. Hakikaten böyle bir ışığa, bir aydınlığa kavuşmak istiyorsunuz uzun zamandır. Dediğim gibi kısa bir süre var. Bir zaman sonra birçok şeyi toparlayacaksınız, yoluna sokacaksınız. Belki de sıfırdan bir hayata başlayacaksınız. Çünkü kendinize çizmiş olduğunuz bir yol var. Bir insan belki çok pişman olacak, belki çok düşünecek sizi, çok gelmek isteyecek, çok araya birçok insan belki sokacak ama hakikaten onarılması güç, hatta imkansız şeyler yaşamışsınız. Bunu da yaşadığınız için siz çok iyi biliyorsunuz ve kesinlikle bu insanı affetmeyeceksiniz size yaşattıklarından dolayı. En çok da üzüldüğünüz nokta ailenize vermiş olduğu zarar, üzüntü. Bunları hiçbir zaman affetmiyorsunuz. Dediğim gibi bu insandan ne zaman ki kurtulacaksınız, apayrı bir yol, apayrı bir yaşam sizi bekliyor. Ve aydınlık bir yaşam sizi bekliyor. Siz çünkü uzun zamandır mutluluğu hak etmiş bir kişisiniz. Çünkü çok eziyet, çok sıkıntı, çok dertlerle baş etmişsiniz ve hep tek başına kalmışsınız. O yüzden de böyle bir karga görüyor musunuz? Yani bir karga var burada. Yani çok kötü niyetli, art niyetli, yani hani iflah olmayacak bir kişi şeklinde gördüm ben bu insanı. Belki sorunları var, psikolojik olabilir, ailesiyle ilgili, kendi yaşantısıyla ilgili bazı dertleri, sorunları olabilir. Sanki kendini tamamen kontrolünü kaybeden bir insan, bir kişi. Dediğim gibi siz yeniden doğacaksınız, yeniden bir yol alacaksınız. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayın bu anlamda. Sadece şöyle bir yapınız var, çok hassas, naif, çok çabuk kırılabilen. Evet, çok şeyle baş etmişsiniz ama çok çabuk da kırılabilen, artık birçok şeyi kaldıramayacak olan insansınız. O yüzden yalnızlığı tercih ediyorsunuz ama yalnız kalmamaya dikkat edin. Çünkü bundan sonra beraber olacağınız insanlar sizin için iyi dileklerini sunan, iyi dileklerini isteyen kişiler olacak. Ve bundan sonra da bir aydınlığa geçiş olacak sizin için. Sadece biraz bir çalkantılar olacak. Yani bir gel gitler olacak. Belki birçok şeye çok zor adapte olacaksınız ama dediğim gibi bundan sonra daha güzel, daha iyiye kavuşacaksınız. Bir kere birçok şeyin üstünü çiziyorsunuz, noktalar koyacaksınız. Keskin, kararlı ve net olacaksınız. Hayatınızda belki de ilk defa bu kadar net kararlar vereceksiniz. Ve aydınlık bir dönem, bir yıl, bir ay olabilir. Ve dediğim gibi gözü kulağı da sizde, sizin için merakta olan bir kişi, bir insan çıkmış. Sadece içinize çok kapanmayın, sevdiklerinizi habersiz bırakmayın. Hakikaten sizden haber bekliyorlar. Ve dediğim gibi her şey, inanın bundan sonra sizinle birlikte, güzel olan her şey sizinle birlikte olacak.
Sizin için güzel dileklerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonra her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi gelişsin, yol alsın. Aydınlık bir yolda yürüyün. Dileğim bu sizin için. Beni dinlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Merhaba Burç TV takipçileri. Tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi diğer fincanı seçen Burç TV takipçileri için yorumlamak istiyorum. Bakalım niyetinizde neler çıkmış, sizi neler bekliyor. Hep birlikte bakalım. Şunu söylemek istiyorum. Sanki ailenize bir şeyi kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Yaşadığınız bir sıkıntı, sorun var. Ailenizle birlikte özellikle yaşadığınız bir sorun, sıkıntı var. İki kişiyle yani iki kişi arasında kalmış gibisiniz. Bir şey hakkında sıkıntı yapmışsınız. Gözyaşı dökmüşsünüz. Sanki ailenizin bir şeye yok dediği bir şeye siz ikna ederek evet dedirtmeye çalışıyor gibisiniz. Çok iki arada kalmışsınız. Çok sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ama inanın bu tatlılığa bağlanacak bir durum. Ailenizi sanki ikna edecek bir yakınınız devreye girip sanki bu aradaki sorunu, sıkıntıyı halledecek. Belki de ailenizin bir şekilde onayını alacaksınız. Evin içinde yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar böyle çok fazla yükselmiş, sesler fazla yükselmiş ev içinde. Çok gözyaşı dökmüşsünüz ama dediğim gibi böyle bir bebek gibi olacaksınız. Hani böyle yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Çünkü çok istediğiniz bir şey bu. Eninde sonunda aileniz buna onay verecek. Sıkıntılar, dertler sona erecek. Sadece ailenizle aranızda böyle başka insanlar girip sanki böyle biraz sizi birbirinizde düşürmüş gibiler. Biraz böyle laflar, sözler olmuş gibi. Siz bu konu için zaten bir niyette bulunmuşsunuz ve niyetiniz olacak. Bu istediğiniz şey olduktan sonra bu niyetinizi gerçekleştireceksiniz. Hayaliniz olan bir şey yapacaksınız ve okuyorsanız bir mezuniyetle ilgili bir sevinç yaşayacaksınız. Hani böyle uzun zamandır beklediğiniz bir olay gerçekleşecek. Belki bir iş hayatı, belki istediğiniz bir şey, belki bir atama. Yani hangi işi istiyorsanız sanki uzun zamandan sonra bu işe kavuşacaksınız. Bu iş olacak. Ve çok göz önünde hayat yaşadığınız için bazı şeyler sanki çok göze batmış gibi. İnsanlar böyle kendilerini görmeden sizin yaşantınızı, sizin ailenizle ilgili dertleri, sorunları kendilerine sanki dert etmişler. O yüzden böyle ailenizle aranız açılmış gibi duruyor. Fakat ailedeki bu sorunu, sıkıntıyı dediğim gibi halledecek, araya tatlıya bağlayacak bir insan var. Bir arı gördüm. Hani aslında bal veriyor ama iğnesiyle de sokuyor. Hani böyle tatlı tatlı alttan böyle iğnelerini batıran bir kişi var hayatınızda. Bu insana karşı mesafe koyarsanız inanın hiçbir zarar size gelmeyecek. Birçok yerde iğnesini batırmış. Yani gittiği her yerde, her ortamda bütün dikkatleri üzerine topluyor. Yaptığı şeylerle ilgili biraz karıştırmayı, insanların hayatlarına müdahale etmeyi seven bir kişi. Aynı bir arı gibi hani bal verip ama alttan iğnesini gösteren, iğnesini batıran bir insan, bir kişi çıkmış. Ama dediğim gibi bir bebek gibi olacaksınız. Yeni bir ben doğdum diyeceksiniz. Yeniden doğdum diyorsunuz. Çok düşüncelisiniz. Bu ara fazla düşünüyorsunuz. Fazla detaylara iniyorsunuz. Çok inceliyorsunuz her şeyi. Sadece şunu tavsiye edebilirim. Biraz zamana bırakırsanız hakikaten her şeyin yola girdiğini, her şeyin düzene girdiğini göreceksiniz. İki kişinin arasına hiçbir engel, hiçbir kuvvet giremiyor. Bir iki insanın kavuşması an meselesi. Her şey güzel olacak, iyi olacak. Ve dediğim gibi sanki hayatınızda bir eksik var, bir hani yapboz önünüze konmuş gibi, işte o eksiği o insanla tamamlayacak gibisiniz. Sadece ailenizle yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar, bazen nefes almakta bile güçlük çekiyorsunuz. Çünkü hakikaten içiniz çok dolmuş ve çok biriktirmişsiniz hakikaten, kafanız, beyniniz, gönlünüz çok dolmuş, yorulmuşsunuz bu anlamda. Dediğim gibi hep iyi niyetinizden kaybetmişsiniz, hep istediğiniz, sevdiğiniz insanların güvenerek kaybetmişsiniz. Kötü olmayı bir türlü başaramayan bir insansınız. Kötü düşünmeyi hiçbir zaman başaramıyorsunuz. İnsanlara kötü davranmayı hiçbir zaman başaramıyorsunuz. Ve
birçok insan da sanki ailenize karşı sizi doldurmuş, böyle kurmuşlar gibi. Dış taraftaki, dışta kalan insanlara pek kulak asmayın. Aileniz, inanın, zaten doğru bir karar verecek. Yakın zamanda bir karara kavuşacaksınız. Ve bu kararı da zaten beklediğiniz, istediğiniz bir karar. Mutlu olacaksınız, inanın. Ve güzel şeyler sizi bekliyor. Tabağınızı yorumlamak istiyorum. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet, hep birlikte bakalım. Dediğim gibi yaşadığınız sıkıntılar, sorunlar artık böyle bünyenize çok ağır gelmiş. Ağır bir şey hissediyorsunuz. Böyle bazen zaman zaman birçok şeyden vazgeçmeye çalışıyorsunuz. Fakat şöyle geri alalım. Birçok şeyden vazgeçmeye çalışsanız da yine bir şeylerden kopamıyorsunuz. Burada bir arada uzaklık olan iki insan var. Sanki iki kişi bir araya gelirse bütün her şey değişecek, yenilenecek gibi. Dediğim gibi birçok böyle kalbiniz çok hızlı atıyor. Böyle stres yapmışsınız, sorunları çok fazla büyütmüşsünüz. Çok stresli sorunlarla uğraşıyorsunuz, çabalıyorsunuz birçok şey için. Ama dediğim gibi bir kopukluk var, bir arada bir kırgınlık var bir başka insanla ilgili, ama birçok şeyi toparlayacaksınız, yoluna sokacaksınız. Bu sizin için bir bitiş değil. Hiçbir zaman kötü düşünmeyin. İnanın yine bir birliktelik, yine bir kavuşma var. Bir şeyi çok istiyorsunuz, çok odaklanmışsınız ve istediğiniz şey er ya da geç inanın olacak. Bir kavuşma, bir birliktelik ve olacak bu durum. Bunun güzel haberlerini, güzel olumlamalarını alacaksınız. Zaten iyi düşünüp iyi şeylerin olması için niyette bulunmuşsunuz. Adak da adamışsınız, niyet de etmişsiniz zaten. Dediğim gibi birçok insan sizin yanınızda, sizinle birlikte. Kendinizi hiç yalnız hissetmeyin, kötü hissetmeyin. Bakın ne kadar karanlık, ne kadar sıkıntı olsa da bir yerden o kadar güzel bir ferahlık, bir aydınlanma olacak hayatınızda. Hani çok ağlamışsınız, çok üzülmüşsünüz, ama bundan sonraki ağlamalarınız üzülmeden değil, sadece sevinçten olacak. Sevinçten gözleriniz dolacak sadece ve birçok güzelliği bu insanla birlikte yaşayacaksınız. Bir şemsiye açacaksınız. Hani bolluk, bereket böyle üzerinizde yağacak. Sadece kem gözlerden koruyun kendinizi, çünkü çok nazara, çok göze gelen insanlarsınız. Ve mutluluğunuza inanın mutluluk katacaksınız, pekiştireceksiniz birçok şeyle, birçok güzellikle. Arkanızda bir kere dağ gibi duran bir insan var. Varlığı zaten size yetiyor her daim, her zaman. Uzakta bile olsanız buluştuğunuzda, bir araya geldiğinizde her şey yeniden başlıyor. Kaldığınız yerden bir kere devam ediyorsunuz. Bu insanın çok iyiliğini göreceksiniz bu anlamda. Tam kötü durumdayken, kötü hissettiğiniz zamanda, sizin ihtiyacınız olduğunuz zamanda size çıkıp gelecek, yanınızda olacak. Her zaman kendini, varlığını hissettirecek. Bu yüzden gerçekten aslında şanslı insansınız. Hiç üzülmeyin. İstediğiniz şey sizinle birlikte olacak. Bakın birçok heyecan yaşayacaksınız, ama bunlar güzel heyecanlar. Hani sıkıntının arkasından gelen güzellikler, yenilikler olacak. Her gecede olduğu gibi bir hani karanlığın ardından gelen bir aydınlık olacak. Bir gündüz var. Bunu unutmayın. Sadece kendinizle çok baş başa kalıyorsunuz. Çok içinizde atıyorsunuz. Bu da sizi çok sıkıntıya sokuyor. Çok üzüyor sizi. Çok kötü şeyler düşünüyorsunuz. Bir kere aklınızdan kötü düşüncelere, kötü şeyleri silin. İnanın, dediğim gibi istediğiniz şey er ya da geç önünüze çıkıyor. Bu sizin kaderiniz, belki de yaşayacağınız şey. İstemiş olduğunuz şeyi kendinize çekeceksiniz. Sizin olacak, sizinle birlikte olacak. Sadece bazı şeyleri kırmadan, dökmeden, kimseyi yaralamadan, tabii ki yara almadan başarırsanız her şey çok çok güzel olacak. Dediğim gibi mutluluğu hak etmiş, uzunca zamandır beklemiş, uğraşmış insansınız. Sadece bir konu üzerinde çok odaklanmışsınız ve bu zaten sizin dediğim gibi kaderiniz, belki de bunu yaşayacaksınız. Hani kimse engel olamayacak. Bu sizin olacak çünkü istediğiniz şey.
İnşallah istediğiniz gibi bir hayat sizinle olur. Bütün beklentileriniz sizinle birlikte olur. Çünkü bütün güzellikler aslında bu karanlığın arkasından çıkıyor. Hani ne kadar üzülsek de ne kadar sıkılsak da bizim olan bizimle olacaktır, gelecektir. Nasibimiz, kısmetimizin kimse önüne geçemez. Dediğim gibi herkes nasibiyle birlikte olacaktır. O yüzden kendinizi hiç sıkmayın, hiç üzmeyin. Güzel günler inanın çok yakında sizinle birlikte olacak. Ve dediğim gibi onca uğraştan sonra yaşamış olduğumuz bu şeyin de kıymetini çok çok iyi bileceksiniz. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.